Yani böyle bir gücü var mı İran'ın diye soracağım. Çünkü işte onları mahvederiz. Ya öyle füzelerimiz var ki vallahi biz bile menzillerini bilmiyoruz falan gibi bir takım açıklamalar yapmışlar ama sizin bu soruya verdiğiniz yanıtın ilk cümlesine dönelim. Çünkü aynen sizin gibi bir teşhisi ortaya koydu. Kolombiya Üniversitesi öğretim üyesi ABD'li ekonomi profesörü Jeffrey Sachs. Bir kez daha İsrail ve İran konusunda uyardı. Daha önce hatırlayacaksınız Netanyahu'ya ağır küfrettiği bir videosunu Trump paylaşmıştı. O videosunda da şunu söylüyordu. İşte şu Netanyahu ABD'yi İran'la savaşa sokmak için elinden geleni yapıyor. Buna asla izin verilmemeli demişti. Şimdi Çağlar hocamız dedi ki İran'a saldırması demek, 3. Dünya Savaşı demek. Jeffrey Sachs da yani Trump'ın alıntı yaptığı tek muhalif akademisyen de aynısını söylüyor. İran'a saldırırsan bunun sonu 3. Dünya Savaşı'dır diyor. A war with Iran will be World War III. İran'la bir savaş 3. Dünya Savaşı olur. Yani mesele bu. İran yalnız değil ve yalnız kalmayacak. Ve eğer İran'la savaşa girersek Rusya ile savaşı genişletiyor oluruz. Rusya ile barış olasılığımız var ama aynı zamanda nükleer savaş olasılığı da var. İki ihtimal de birbirine çok yakın. Ve eğer İran'la savaşa girersek bunu nükleer savaşa dönüştürmemiz kuvvetle muhtemel. Çağlar Hocam bunu söylüyordunuz. Ben de bunu yani hatırlayacaksınız burada da daha önce ciddi küfretmiş olan bir adamın. Bir de bu Jeffrey Sachs yani ekonomist. Kolombiya Üniversitesi hatırlıyoruz. Filistin eylemlerinin başını çeken. Bu yani Siyonizm, Netanyahu'nun soykırımcılığı hemen hemen her konuda o kadar net bir tutum ortaya koyan bir akademisyen ki belagati de son derece güçlü ve çok net konuşuyor. Yani bir akademisyenlerin bazen seçtikleri normal birebir sokaktaki vatandaşa anlamayacağı bir dil hiç kullanmıyor. Netanyahu şöyledir bunu yapacak diyor. Bu sefer de yaparsan nihayetinde bu 3. Dünya Savaşı'dır demiş. Sayın Elçin sizin buradaki görüşünüz nedir? Şimdi bu bir yani zorlayıcı diplomasi örneği midir? Her zamanki gibi Trump pazarlığı en üst perdeden açıp tehdit falan filan deyip müzakere masasına oturtmaya mı çalışıyor? Oturtabilir mi? Ne diyorsunuz? Efendim Trump'ın başından itibaren yürüttüğü politika tehditle barış. Bir arada. Yani başka bir deyişle gidip el sıkışıp ya şurada bir uzlaşalım, anlaşalım demeyi tercih etmiyor. Evvela ben şunu istiyorum. Mesela Greenland konusuyla ilgili olarak çok basit. Orada yaşayan bir avuç insan biz burada mutluyuz. Dolayısıyla seni istemiyoruz dedi. Öbür tarafta da Danimarka karşı çıktı. Herkesle konuşuyor. Trump hayır ben ısrarlıyım. Venskene gitti ve olmayacak şeyler söyledi. Şimdi ama burada Trump'ın bütün bu söylemleriyle birlikte Hamas konusu bunlara da bakmak lazım. Bu tehditleri ileri sürüyor efendim, söylüyor. Fakat arkasından bunu yapılabilir olmadığını görüyor ve yumuşama da diyemeyeceğim ama garip bir şekilde hani şöyle biraz sapmaya gibi yöneliyor ve işin üzerine daha bir şaka yollu gitmeyi belki bir noktada tercih eder oluyor. Yani ben Hamas'ın yaşadığı bölgeyi de önümüzdeki dönemde bir turizm beldesine dönüştürürüm. Felaket. Bugün hala bunu söylüyor ama vazgeçti. Yani başlangıçta olamayacağını bu kadar. Şimdi burada Amerika'nın çok büyük bir handikapı var. O handikap aslında 4 tane faktörden oluşmaktadır bence. Birincisi bütün dünyayı karşısına aldı. Yani şu sırada ekonomik açıdan, siyasi açıdan nereden bakarsanız bakın. Yani eskaza orada hukukun üstünlüğü gerçekten var olup bizim orada vatandaşımızı da sonuç itibariyle gene hukukla durduruldu. Yani o da olmasa Amerika Birleşik Devletleri ne yaptığı belli olmayan bir garip tutum içinde giden bir ülke olaraktan dünyada kendisini lanse ediyor.